Herkese merhaba arkadaşlar, ben Mustafa. Bugünkü videomuzda Mendix'te Schedule Event nasıl kullanılır? Bunu yakından inceleyeceğiz. Nelere dikkat etmemiz gerekir? Bununla ilgili kısa bir videomuz olacak. Evet, sol taraftan yukarıdan yani domain modelimizden hangi domain modeli ekleyeceksek buraya gidip buradan sağ klik yapıp e, Add Other deyip ondan sonra buradan Schedule Event'ı seçip hemen bir isim veriyoruz. Evet, buradan hemen bir isim veriyorum. Verdikten sonra hangi makroflow çalışacaksa belirlenen zaman diliminde o makroflow'u belirliyorum. Evet, buradan ben rastgele belirledim şu anda. Aşağıda hemen bir enable var. Bu lokalde test edecekseniz bunu yes yapıyorsunuz. Normalde onun dışında no. Çünkü birçok test story çalışabiliyoruz. Çalışma yapabiliyoruz. O yüzden diğer storylerde bunun çalışmasını istemeyiz. O yüzden default olarak no olmuş. Bu iyi düşünülmüş bu. Burada sadece bu schedule'ı test edeceğimiz zaman bunu yes yapıp normal şartlarda burası no olması daha iyi olur. Ama bunu test edeceğiniz zaman lokalde yes yapılır. Daha sonra aşağıdaki zaman dilimlerine bakalım. Hangi zamanlarda çalışacağını belirliyoruz. Burada birçok seçenek var. Yıllık, aylık vesaire diye. Burada şimdi saat üzerinden örnek göstereyim. Burada her saat dilimini bir yazıyoruz ve burada sıfırsa her saat başında. Eğer ki buraya örnek veriyorum 15 yazdım. Yani her çeyrek geçe başlayacak demektir makroflow. Gördüğünüz gibi yarım saat yaparsam buçuklarda çalışacak. Burası da server zaman dilimi veya da kendi lokal zaman diliminizi belirlemek için hangi zaman dilimine göre çalışsın. Aşağıda skip next var. Bu eğer ki şey bitmediyse artık makroflow'un çalışması bitmediyse bir sonraki event atlıyor burayı. Ondan sonra bir sonrakine geçiyor. Varsayılan olarak burasıdır. Daha kullanışlıdır bu. Evet, burada Delay Next'ı seçerseniz eğer ki event'ın çalışması bitmediyse ne yapacaktır? Hemen onu sıraya alacaktır. Onu da çalıştırmak için. Ama bu çok kullanışlı olmaz. Çünkü performansa sebep olur. Bir kuyruk ve birikme olacaktır. Yani bunu şey yapmak biraz zor olacaktır. Yani o yüzden delay değil de mesela skip next daha kullanışlı olur diye düşünüyorum. Yani burada bu ayarları yaptıktan sonra hiçbir şey yapmanıza gerek yoktur. Bu arka planda çalışacaktır. Bunu bir de işte production aktardıktan sonra Mendix'in platform üzerinden bunu aktif edebiliyorsunuz. Hani aktif ya da deaktif yapabiliyorsunuz. Evet, burada bir hata oluştu. Evet, sebebi ben rastgele bir şey atadım. Bir makroflow o sebepten. Burada parametre var. Normalde parametre olmayan herhangi bir makroflow atamam gerekiyor. Ve burada schedule event'ları schedule event'ları ayarlarken mesela burada şey yapın. Hani aynı zamana denk getirmemeye çalışın eğer birden fazla varsa. Çünkü yani performansı etkilemesin diye. Yani mümkün olduğunca bu şekilde buna da dikkat etmekte fayda vardır. Şimdi buradan hemen şöyle bir makroflow oluşturayım rastgele ve bunu atadığımda hata gidecektir. Evet, bir de şey üzerinde göstereyim ben bunu yaptıktan sonra. Hani production'da bu nasıl aktif ediliyor? Evet, Mendix'te platformda Production Environment'a girdiğinizde burada Model Options var. Burada Schedule Event'lar listelenir. Gördüğünüz gibi Schedule Event'lar. Burada aktif, pasif olarak kullanabilirsiniz. Bunu bu şekilde buradan da aktif pasif etmeniz gerekiyor. Aktif pasif işlemini yaptıktan sonra da tekrar application restart yapmanız gerekiyor platform üzerinde. Yani server'ı tekrar çalıştırmanız gerekiyor. Buradan evet restart application yapılması gerekiyor. Hangi environment'ı kullanırsanız kullanın. Yani bu seçeneği schedule event'ları buradan yönetmeniz gerekiyor. Yani bu şekilde platform üzerinden yönetilmesi gerekiyor. Yeni videolarda görüşmek üzere.